Alexander Pato, sahneye çıktığında, daha önce hiç görülmemiş bir yeteneğe sahipti. İnsanlar onun bir sonraki Pele, bir sonraki Kaka, bir sonraki Ronaldo olduğunu söylüyordu. Nike'ın yeni poster çocuğu olmuştu. Ünlü isimlerle ve hatta bir milyarder politikacının kızıyla ilişki yaşıyordu. Dünyanın zirvesindeydi ama ardından, adeta bir anda, öylesine şaşırtıcı bir şekilde önemsizleşmeye doğru bir düşüş yaşadı ki, bunu izlemek acı vericiydi. Ama ne oldu? Bu kadar büyük bir yetenek nasıl harcanabilirdi? Sakatlıklar mıydı sebep? Suç onun muydu yoksa tıbbi ekip mi onu yanlış yönetti? Futbola odaklanmak yerine playboy gibi yaşamaya mı dalmıştı? Her şey kafasında mıydı yoksa yeteneğini mi kaybetmişti? Bugün elimizden geleni yapıp bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. O yüzden yerinize oturun ve keyif almaya bakın. Çünkü bu hikaye gerçekten çok ilginç. Sahneye çıkmadan önce bile hayatı inanılmazdı. Yaklaşık 10 yaşındayken kolunu kırmış ve yapılan taramada bir tümör olduğu tespit edilmişti. Hem de oldukça kötü bir tümör. Öyle ki bir süre kolunu kesmeyi bile düşündüler. Neyse ki sonunda ameliyat yeterli oldu ve Pato hayatına devam etti. 2006 yılında Pato 16 yaşındayken Internacional onu 20 yaş altı Brezilya şampiyonası için kadroya çağırdı. Bu sadece bir denemeydi. Genç çocuğun ortamı test etmesi için bir fırsattı. Sonuçta oradaki herkes ondan 4 yaş büyüktü. Ama turnuva bittiğinde Pato finalde gol atmış. 8 maçta 7 golle gol kralı olmuş ve turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü kazanmıştı. Haberler Brezilya'nın dört bir yanına yayıldı. Söylenenlere göre bir sonraki Pele bulunmuştu. Milli takım hemen ona bir şans vermek istedi. Çok geçmeden, Pato Brezilya'nın 19 yaş altı takımıyla bir turnuva için Japonya'ya gidiyordu. Sarı formayı ilk kez giydiği sahaya çıktığında, bu uyum adeta cennette yapılmış gibiydi. 35 dakika içinde hat-trick yapmıştı bile. Final daha da dramatik olacaktı. Pato, maçı çözmek için 95. dakikayı bekledi ve bir kez daha sadece kupayı değil, gol kralı ve turnuvanın en iyi oyuncusu ödüllerini de kazandı. İşte böylece ülke onun ayaklarının altındaydı ve bir sonraki fırsat kapıdaydı. Kulüp başkanı, Pato'nun transferinden alabileceği parayı hayal etmeye başlamıştı bile. Onun piyasa değerini daha da artırmak için, teknik direktörden Pato'yu, Kulüpler Dünya Kupası için kadroya yazmasını istedi. Teknik direktör tereddüt etti ama Pato'ya A takımla antrenman yapma şansı verdi. İyi bir performans gösterirse, belki de kadroda yerini alır diye düşündü. O gün yedek takımla ana takım arasında bir maç düzenlendi. Pato bir gol attı. Sonra bir tane daha ve ardından işi sağlama almak için bir gol daha attı. Gazeteciler çocuğa bakıyordu. Kafalarını kaşıyor ve az önce ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Oyuncular soyunma odasına giderken sorulan sorular, Dünya Kupası ya da yaklaşan maçla ilgili değildi. Hepsi başka bir konudaydı. Bu çocuk da kim? Oyunculardan biri gazetecilere cevap vermek için biraz zaman ayırdı ve şöyle dedi. O Ronaldo'dan bu yana gördüğüm en eksiksiz oyuncu. Güçlü, hızlı, çalım atabiliyor. 2 ayağıyla da şut çekebiliyor ve zeki. Dürüst olmak gerekirse, ne kadar iyi olabileceğinden korkuyorum. Böyle bir performansın ardından teknik direktörün aklında hiçbir şüphe kalmadı. Pato sadece Kulüpler Dünya Kupası kadrosunda yer almayacaktı. Palmeiras'a karşı oynanacak bir sonraki maçta ilk 11'de başlayacaktı. Peki tahmin edebilir misiniz? Pato'nun ilk maçı, profesyonel futbol kariyerinin ilk dakikası ve Pato gol atıyor. Hem de santra noktasından hemen sonra. Maçın 60. dakikasında Pato, ayak bileğindeki bir ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ancak zaten 2 asist yapmıştı ve bir pozisyonda topu direkten dönmüştü. Kulüpler Dünya Kupası'nda ise heyecanını canlı tutmaya devam etti. Açılış maçında gol atarak takımı finale taşımaya yardımcı oldu ve FIFA'nın düzenlediği bir turnuvada gol atan en genç oyuncu unvanını 1958 Dünya Kupası'ndaki Pele'den sonra eline geçirdi. Finalde ise son 4 ayda başardığı her şey bir anda Pato'nun üzerine çökebilirdi. Dünya şampiyonluğu için Barcelona'ya karşı sahaya çıkma zamanıydı. Sahaya koşarken bir anda Ronaldinho'nun hemen yanında durduğunu fark etti. Ona dönüp, "İnanamıyorum. Burada olduğunuza inanamıyorum. Bu hiç video oyunlarındaki gibi değil," dedi. Ronaldinho da ona formasını vereceğine söz verdi. Maç sonunda Internacional, tüm tahminleri altüst ederek kupayı kazandı. Ancak 17 yaşındaki Pato için Ronaldinho'nun formasını almak bile
zaten kendini bir kazanan gibi hissettirmeye yetmişti. Bu noktada, Pato adeta soluk almadan bir süperstara dönüşüyordu. Herkes ondan bir şeyler istiyordu. Ertesi ay, Brezilya U20 takımıyla Sudamericano turnuvasına katıldı. Kendisine tanınan 29 dakikada 2 gol daha attı. Turnuva sonunda Brezilya bir kez daha şampiyondu. Ancak bu kez 19 yaşındaki bir Uruguaylı, Pato'dan 2 gol fazla atarak turnuvanın gol kralı olmuştu. Onun adı Edinson Cavani'ydi. 2007 yılında Pato, A takımla geçireceği ilk tam sezonuna başladı. Herkes ondan etkilenmişti. Çoğu kişi bu kadar genç yaşta bu kadar yeteneğe sahip birinin ego geliştirmesini, çekilmez biri olmasını bekliyordu. Ancak Pato harika bir çocuktu. İtaatkar, daha yaşlı oyunculardan öğrenebileceği her şeyi öğrenmek isteyen, alçak gönüllü biri. Takımın tamamı onun başarısı için ellerinden geleni yapmaya kararlıydı. Yıl istikrarlı bir şekilde ilerlerken, bazı coşku dolu anlar yaşandı. Önce Sudamericano'nun 2 ayağında da gol atarak bir uluslararası kupa daha kazandı. Ardından Brezilya'nın hayal kırıklığı yaratan performansına rağmen U20 Dünya Kupası'nda yıldızlaştı. Bu noktada Pato'nun 18 yaşına girmesine sadece 3 ay kalmıştı ve Avrupa'ya transfer olması için baskı zirveye ulaşmıştı. Chelsea'den Real Madrid'e kadar her kulüp onu istiyordu. Ancak kader ağlarını ördü ve Pato, Brezilya'daki ilk tam sezonunu bile tamamlamadan AC Milan ile anlaşmaya vardı. Herkesin merak ettiği rakam ise 24 milyon euroydu. Bu transfer miktarı, Pato'yu oy kullanma yaşına bile gelmeden, Brezilya futbol tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu yapmıştı. Transfer ücreti Pato üzerinde zaten büyük bir baskı yaratmıştı. Ancak AC Milan ona Shevchenko'nun efsanevi 7 numaralı formasını verdiğinde işler daha da zorlaştı. Bu formanın ağırlığı büyük bir sorumluluktu ve menajeri, bu durumun bir işareti olarak, ona henüz başarmış gibi düşünmemesini söyledim. Yetenekli evet, ama her şey çok hızlı gelişiyor, diyordu. Daha resmi olarak kulüp listesine bile eklenmeden önce, Dinamo Kiev'e karşı bir hazırlık maçında gol atmıştı. İlk resmi maçına çıkmadan hemen önce, AC Milan'ın teknik direktörü Ballon d'Or törenini bir vaatte bulunmak için fırsat olarak kullandı. Seneye tekrar burada olacağım ama ödülü kazanan kişi 18 yaşındaki Pato olacak. Bu, bir genç üzerinde inanılmaz bir baskı oluşturmuştu. Ama yine de bunu söylemekten geri durmadı. Pato ilk maçında gol attı ve ilk sezonunun sonunda 13 maçta 9 gol kaydetti. Birçok kişi onu Kaka ve fenomen Ronaldo'nun bir karışımı olarak tanımlıyordu. Ve bu yarım sezon boyunca her ikisiyle de oynama şansı bulmuştu. Bu durum, kariyerini şekillendiren ikonik bir ana yol açtı. Bir gün soyunma odasında, tıpkı bir film sahnesini andıran bir anda, Ronaldo Pato'ya yaklaştı ve ona bir Playboy dergisi uzattı. Daha sonra dua eden Kaka'yı işaret ederek, "Ya benim tarafımda olursun, ya onun tarafında. Seçim senin," dedi. Ancak Pato'nun örnek alabileceği dünya çapında daha pek çok yıldız vardı. Bir sonraki sezon, Beckham, Shevchenko ve Ronaldinho takıma katıldı ve Pato adeta bulutların üzerindeydi. Yarım sezon süren adaptasyon sürecinin ardından, kariyerinin en iyi formuna ulaştı. Kaka ve Inzaghi ile etkili bir uyum yakalayarak, yalnızca bir kez 90 dakika boyunca sahada kalmasına rağmen, 5 maçta 7 gol attı. Bu performansı, onu ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline getirdi. Şansını iyi değerlendiren Pato, sonraki 7 maçta 6 gol daha kaydetti. Ancak sağ uyluğundan yaşadığı bir sakatlık bu yükselişine engel oldu. Bu sakatlık, kariyerinde tekrar eden bir sorun olacaktı. Yine de ligi toplam 22 gol ve asistle tamamladı. Maç başına ortalama 100 dakikada bir skor katkısı yaparak olağanüstü bir istatistiğe imza attı. Öyle ki, Abramovich onun için 45 milyon sterlin teklif etti. Bu teklif, dönemin dünya transfer rekorundan yalnızca 1,6 milyon sterlin daha düşüktü. Ancak transfer gerçekleşmedi. Çünkü Milan o sırada Kaka için daha yüksek bir teklifi kabul etmişti ve bir başka yıldız oyuncunun daha gitmesine taraftarların tepkisiyle karşılaşmaktan korkuyorlardı. Yeni sezon başladığında, Pato daha ilk 2 ayda yeniden dünya çapında dikkatleri üzerine çekti. Santiago Bernabéu'da 2 gol atarak AC Milan'ı 2 kez öne geçirdi. İlk golünde kaleciyi çalımladı. İkinci golünde ise etkileyici bir voleyle fileleri havalandırdı. Aralık ayında, yılın en iyi genç oyuncularına verilen Golden Boy ödülünü kazandı. Ancak yine sağ uyluğundan yaşadığı bir sakatlık, onu 2 ay boyunca futboldan uzak bıraktı. Sahaya döndüğünde Pato olağanüstü bir form sergiledi.
ve oynadığı 5 maçta 5 gol kaydetti. Ancak aynı sakatlık 3. kez baş gösterdi ve bir ay daha sahalardan uzak kaldı. Yeniden döndüğünde ise sadece 15 dakika oynayabildi ve tekrar sakatlandı. Artık bir şeylerin ciddi şekilde yanlış olduğu açıktı. Pato formunu yakalamadan sezon sona erdi. Aylar önce Brezilya milli takımının Nike reklamlarının yüzü olan ve her gazetede Brezilya'nın geleceği olarak gösterilen Pato, sezon sonunda Dünya Kupası kadrosuna bile çağrılmadı. Bu, büyük bir hayal kırıklığıydı. Ancak hayat devam ediyordu. AC Milan artık Massimiliano Allegri tarafından yönetiliyordu ve Allegri, Ancelotti'nin aksine Pato'nun en iyi performansını ortaya çıkaramıyordu. Pato, yeni teknik direktörü tarafından dışlanmış hissediyordu. İşler Pato'nun kulüp başkanı ve İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin kızı Barbara Berlusconi ile ilişki yaşamaya başlamasıyla daha da karmaşık hale geldi. Bu ilişki, Pato'yu hem medyanın gözü önünde tuttu, hem de takım arkadaşları arasında gergin bir duruma soktu. Artık takımda dokunulmaz gibi görünüyordu. Ve bu durum saha içindeki performansını olumsuz etkiliyordu. Yine de goller gelmeye devam etti ve Allegri yönetimindeki ilk yılında Pato etkileyici performansını sürdürdü. AC Milan sonunda Scudetto'yu geri alırken, takımda yalnızca İbrahimovic Pato'dan daha fazla gol attı. Ancak sakatlıklar bitmek bilmedi. Ekim ayında 2 hafta, Mart ayında 2 hafta daha, Nisan'da neredeyse 1 ay ve Mayıs'ta ise tam 6 maç sahalardan uzak kaldı. Neredeyse Copa Amerika'yı kaçırıyordu ki. Bu belki de onun için daha iyi olabilirdi çünkü Brezilya turnuvada büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Tüm bu kaosun ortasında, Pato zaman zaman hala parlayabiliyordu. Sezonu, kariyerinin belki de en görkemli anıyla açtı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk maçında Camp Nou'da Barcelona'ya karşı sahaya çıktı. Daha başlama düdüğüyle, tarihin en güçlü kadrolarından birini çaresiz bırakarak kaleye doğru süzüldü ve yalnızca 24 saniye içinde skoru açtı. Victor Valdes'in bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi. Maçın sonunda Pep Guardiola şöyle dedi: "Karşısında Busquets, Usain Bolt ya da başka biri olabilirdi. Onu kimse yakalayamazdı. Hatta bir makineli tüfekle bile." Ne yazık ki, bu an Pato'nun içindeki ateşin sönmeye karar verdiği an gibi görünüyor. Sadece birkaç gün sonra bir sakatlık daha yaşandı ve bu, Pato'nun kariyerindeki zirve döneminin sonu oldu. Eğer buna bir zirve dönemi denilebilirse. Sonraki 1,5 yıl boyunca Pato, AC Milan için toplamda ancak 1000 dakikadan az süre alabilecekti. Bu süreçte 6 farklı sakatlık daha yaşadı. Tıbbi ekip her şeyi denedi ama Pato ne kadar fit görünürse görünsün, sahaya çıktığında bir şeylerin ters gitmesi an meselesiydi. Bazıları sorunun tamamen zihinsel olduğunu iddia etti. Bazıları ise San Siro stadındaki çim uzunluğunun bu duruma sebep olduğunu öne sürdü. Sonunda, Pato kontrolü kendi eline almaya karar verdi ve yardım aramak için Brezilya'ya döndü. Kaka'nın tedavisini gerçekleştiren aynı doktor, Pato'nun sorunlarıyla ilgilendi. Doktor açıkça AC Milan'ın sağlık ekibinin yeterli olmadığını düşünse de bunu dile getirmemeye çalıştı. Sorunun temeli basitti. Pato, uyluğunu sakatlamış ve bu acıyı bilinçaltında hatırlayarak o kası koruma refleksi geliştirmişti. Bu da kasın yeterince kullanılmamasına, zayıflamasına ve dolayısıyla sakatlıklara daha yatkın hale gelmesine yol açmıştı. Bu süreç kısır döngüye dönüşmüştü. Kas o kadar hassas hale gelmişti ki, Pato sahada koşarken bile kendini yaralayabiliyordu. Formuna geri dönmek için, dikkatli bir şekilde antrenman yaparak kaslarını yeniden stabilize etmesi gerekiyordu. Ancak belki de artık çok geçti. Pato, AC Milan'daki son 6 ayında, Türkçe anlamı altın çöp olan Ballon d'Or ödülüne göre ligin en kötü oyuncusu seçildi. Taraftarlarla sorunlar yaşamaya başladı. İddialara göre performansı nedeniyle C ile yüzleşti. Sevgilisi, sürekli partilere katılmasından dolayı artık bu duruma katlanamadığı için onunla ayrıldı. Bu durum, kulüp başkanı ile olan ilişkisini de olumsuz etkiledi. Gazeteler sürekli Pato hakkında haber yapıyordu ve sonunda basına gerçekten oynayabileceği bir kulüp aradığını söyledi. Ancak bu noktada aslında tüm sorunlarından kaçmaya çalıştığı apaçık ortadaydı. Açıkça görülüyor ki bir zamanlar çalışkan ve iyi huylu bir çocuk olan Pato, Ronaldo'nun kendisine sıkı çalışmak ile playboy yaşam tarzı arasında bir seçim sunduğu o günden itibaren şöhret ve servetinin cazibesine kapılmıştı. Bu değişimle birlikte istediğini elde etti. Corinthians, bir önceki yıl Ronaldo ve Adriano'yu kaybetmişti ve yeni bir yıldız arayışındaydı.
Pato'nun haklarının %50'si için 15 milyon euro ödeyerek onu Brezilya'ya getirdiler. Milan'dan ayrılırken, kulübün tıbbi ekibi hakkında sert açıklamalar yaptı. Onların tamamen hatalı olduğunu, kariyerini mahvettiklerini ve kulüpte bir şeylerin yanlış gittiğinin apaçık ortada olduğunu söyledi. Özellikle, oyuncuların sık sık sakatlanmasına rağmen bu sorunlara asla bir çözüm bulunamamasını eleştirdi. Pato, bedelini ödeyen kişi bendim ama hatalı olan ben değildim, diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Maalesef, Brezilya'daki kariyeri tam bir karmaşaydı. Henüz 23 yaşında olan Pato'dan beklentiler büyüktü. Sonuçta Brezilya'dan bir sonraki Ronaldo olarak ayrılmıştı. Ve herkes onun aynı şekilde geri dönmesini bekliyordu. Ancak işler hiç de beklenildiği gibi gitmedi. 9 maçlık gol atamama serisi başladığında işler kötüye gitti. Ancak Copa do Brasil'deki bir maçta zirveye ulaştı. Penaltı kullanma sırası ona geldiğinde, Panenka tarzında bir vuruş yapmayı denedi ama kaçırdı. Ve Corinthians turnuvadan elendi. Bu hata, taraftarlar arasında büyük bir öfkeye yol açtı. İşler o kadar çirkin bir hal aldı ki, taraftarlar Pato'ya fiziksel saldırıda bulunmaya kalkıştı. Pato, o noktada o kadar güvensiz hissetti ki, peşine 6 güvenlik görevlisi takmak zorunda kaldı. Durum o kadar garipti ve her şey o kadar hızlı gelişti ki, tuhaf bir şekilde rakipleri São Paulo'ya kiralandı. İlk sezonu pek parlak geçmemişti ama aslında ikinci sezonunda bir tür geri dönüş yaşadı. Ve 59 maçta toplam 36 gol ve asist yaparak formunu yeniden buldu. O zamanlar her şeyin bir araya gelmeye başladığı hissi vardı. Belki de kariyerinin en büyük ortağı olan Kaka, bir süreliğine kulübe katıldı. Sakatlıklar onu pek durdurmuyordu ve başka bir şey de vardı ki, geniş bölgede oynatılıyordu. Bu onun için daha uygun görünüyordu ve bu da onun basına, orta alanda oynamamın tek nedeni. Berlusconi'nin her zaman Inzaghi ve Ibrahimovic gibi oyunculara daha yakın oynamam gerektiğini ısrarla söylemesiydi. Pato dış sahada oynarsa daha iyi performans gösterdiğini, defalarca söylediği halde dinlenmediğini söyledi. O dönemde personelin bildirdiği tek sorun, yıllar içinde geçirdiği kötü zamanlar nedeniyle Pato'nun futbol oynamaya olan arzusunun büyük ölçüde kaybolduğuydu. Milan taraftarları onu yengeç olarak çağırmaya başlamıştı. Çünkü artık ileriye gitmek için hiçbir motivasyonu yoktu. Sonunda Brezilyalı efsane Tostão şöyle dedi: "Pato'nun kalitesinden şüphe edilemeyeceğini söylüyorlar ama ben şüphe ediyorum. Kararlarında hiçbir berraklık yok, çok fazla hata yapıyor." Pato parçalanmış bir futbolcu. Sahada şizofrenik. Kariyeri, birkaç parlak an dışında küçük patlamalardan ibaret. Pato asla bir araya gelmeyen parçalara bölünmüş. Yine de kiralık süresi dolduğunda Corinthians'a geri gönderildi. Orada Premier Lig'e katılma isteğini dile getirdi. Ve kısa süre sonra kendini Chelsea'de buldu. Maalesef Chelsea onu sahaya sürmekte tamamen isteksiz görünüyordu. Ve kısa süre sonra transferinin yalnızca bir dikkat dağıtma tekniği olarak kullanıldığı teorileri ortaya çıkmaya başladı. Çünkü taraftarlar kulübün kötü gidişatı tersine çeviremiyor olmasını, yönetimi hedef alarak eleştiriyordu. Sezon sonunda Pato, Chelsea için sadece 2 maç oynayarak Brezilya'ya döndü ve hemen ardından Avrupa'ya geri gönderildi. Villarreal, şok edici bir şekilde sadece 3 milyon euroya transferini tamamladı. İspanya'da performansları ılımlıydı ve bazı sakatlık korkularının ardından Villarreal onu alarak verdikleri kararı geri alma ve büyük bir kar elde etme fırsatını yakaladı çünkü Çin'den Tianjin, o dönemde yaklaşık 6 milyon euro değerinde olan forvet için 18 milyon euro gibi etkileyici bir teklif sundu ve onlar da bu teklifi kabul etti. Çin'e vardığında açıkça başarılı oldu. Axel Witsel'le birlikte yeni yükselen kulübü şaşırtıcı bir şekilde 3. sırada bitirerek Asya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya yardımcı oldular. Burada çeyrek finale yükseldiler. O yılın sonunda Pato tekrar Brezilya'ya döndü ve São Paulo'ya katıldı. Artık 29 yaşındaydı. Orada tekrar sahada yer bulmakta zorlanmaya başladı. Ve yönetimle yaşadığı sürekli sorunların ardından sözleşmesinin feshi için bir anlaşma sağladılar. Ardından 6 ay boyunca hiç oynamadan geçirdi ve sonrasında Orlando City onu bünyesine kattı. Ancak 2021'in başında onlarla sözleşme imzaladıktan sonra bir ameliyat nedeniyle çoğu zaman sahalardan uzak kaldı ve neredeyse hiç formalarını giymedi. Şimdi 35 yaşında, ne Ballon d'Or, ne Şampiyonlar Ligi, ne de başka bir şey var. Uzun zamandır umutlar tükenmiş durumda. Ne olursa olsun, Pato'nun düşüşüne neyin sebep olduğu artık önemli değil. Çünkü gerçekte, bir ölümün binlerce darbeyle gerçekleştiği bir durum gibi görünüyor.
Ve sadece Alexander Paton'un potansiyelini tam anlamıyla gerçekleştirebilseydi neler olacağını merak edebiliriz.